Çağlar'ın beni hastanede ziyaret edişinin üzerinden 3 gün geçmişti. Bu 3 gün boyunca hiçbir anormal olay yaşanmamış, sadece rüyalarımda siyah dumandan bir adam görmeye başlamıştım. Her gün gizemli adamın ardına saklandığı sis perdesi biraz daha aralanıyor ve gizemli adam gitgide bana yaklaşıyordu. Kabul etmek istemesem de gün geçtikçe ruhumu etkisi altına alıyordu. Bu kişinin kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bugün nihayet hastaneden çıkabilecektim. Son 2 gündür sakinliğimle doktorları ikna etmiş olmalıydım. Annem ve kardeşimin ısrarı yüzünden bir süre eski evime, yani ailemin yaşadığı evime gidecektim. Okulum için de uzun süreli bir rapor almıştık. Taburcu işlemlerimin bitmesiyle kendimi hastaneden dışarıya atıp temiz havaya doya doya ciğerlerimi çektim. Gözlerimi kapatıp bu anın tadını çıkaracaktım ki annemin arabasını getirmesiyle ön koltuğa bindim. İlk önce öğrenci evime uğradık. Kıyafetlerimden ve kişisel eşyalarımdan gerekli olanları alıp valizlerime yerleştirdim. Kitaplığımdan okumadığım birkaç kitabımı da yanıma aldıktan sonra hep beraber tekrardan yola çıktık. Annemin oturduğu ev dağlık bir bölgedeydi. 3 katlı ve çok genişti. Bodrumu bile vardı ve genelde orası kiler olarak kullanılırdı. Evin duvarları ve mobilyaları neredeyse hepsi açık renk olduğu için insanın içini açan bir havası vardı. Terası yaz ayları için özel olarak yapılmış gibiydi. Abla, abla, geldik, hadi kalksana ya. Kardeşim Emre'nin seslenmesiyle kısa süreli uykumdan uyanıp kendime geldim. Çantalarımın birini kendim alıp diğerini Emre'nin eline tutuşturdum ve eve doğru yürümeye başladım. Annemin evin giriş kapısını açmasıyla hep birlikte eve girdik. Işıkları açtıktan sonra salondaki koltuğa uzandım. Çok yorgundum. Kardeşim Emre çantalarımı odama bırakıp kendi odasına geçti. Ortalıklardan kaybolan annem odamdan seslenip yatağımın hazır olduğunu söylediğinde miskin miskin kalkıp odama doğru ilerledim. Odama girdiğimde annem gülümseyerek bana sıkıca sarıldı ve odadan çıktı. Beni evde görmeyi çok özlemişti, biliyordum. Valizden çıkardığım pijamalarımı giyip yumuşacık yatağıma uzandım. Odama göz gezdirdiğimde aslında ne kadar da çok özlediğimi hissettim. Belki de buraya daha sık gelmeliydim. Yarım saatin sonunda odamın kapısının çalınması ve hemen ardından annemin elindeki süt bardağıyla odama girmesiyle yüzümde oluşan tebessüm ruhuma iyi gelmişti. En sevdiğim ılık ballı sütümü içerken anneli kızlı güzel bir sohbete dalmıştık. Güzel sohbetin ardından saatin geç olmasıyla annem odasına geçmişti. Babam yine iş gezisinde olduğu için odasında tek yatıyordu. Aslında yanına gidebilirdim ama rahatsız etmek istememiştim. Dualarımı edip gözlerimi kapattım. Kaç gündür yaşadığım yorgunluk nedeniyle rahatça uykuya dalmıştım. Eftelya. Annemin evinin salonunda aynanın karşısında durmuş kendine bakarken duyduğum bu ses bana o kadar tanıdık geliyordu ki. Eftelya. Yine o ses. Aynada gördüğüm siyah dumanlı bedeniyle bana doğru bir adım daha attı. Nedensizce ondan korkmuyordum. Sanki yıllardır tanıyordum. Hadi gidiyoruz. Gel benimle. Bacaklarım sanki bu komutu bekliyormuş gibi hareket etmeye başlarken bedenimin kontrolünü de kaybetmeye başladım. Yavaş adımlarla kilerin kapısına geldiğimde kapı kendiliğinden açıldı. Ufak adımlarla kilere girip birkaç merdiven basamağına inmiştim ki kapı aniden kapandı. Hızla kapıya doğru koşup tüm gücümle vurmaya, avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Yine aynı tuzağa düşmüştüm. Dakikalar geçmiş, ne annem ne de kardeşim bir türlü gelmemişti. Zifiri karanlık olan kilerde tek başıma ve yalnızdım. Kapıya alnımı dayamış ağlarken boynumda hissettiğim nefesle adeta kanım çekildi. Burnuma dolan pis koku midemi alt üst ederken omuzlarıma konulan ellerle adeta donup kaldım. Aklım durmuştu. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Tek istediğim bu kabustan uyanmaktı. Ben yaşadıklarımı hazmetmeye çalışırken duyduğum ses ile kulaklarım acımaya ve uğuldamaya başladı. Sen Çağlar'ın olana kadar peşini bırakmayacağım. Bu ne demek oluyordu? Ben ve Çağlar'ın olmak. Gözlerimdeki yaşlar sicim gibi akarken korkumun gölgelediği gerçeği akıl edememiştim. İlk önce besmele çekerek Rabbimden yardım diledim. Ardından Ayet-el Kürsü, Felak ve Nas surelerini okumak üzere bildiğim tüm duaları okumaya başladım. Kulaklarımı sağır edebilecek derecede bir çığlık bedenimden geçip ruhumu un ufak ederken dayanmaya çalıştım. Son gücümle kapıya vurup yardım dileyerek yere yığıldım. Eftelya, kızım uyan, ne olur uyan. Annemin sesini uzaklardan duyarken vücudumdaki soğukluk beni ürpertiyordu. Boğazımın kuruduğuna inat gözlerim kapalı anneme neler olduğunu sorduğumda aldığım yanıtla donup kaldım. Çünkü kabus sandığım olay gerçekti. Ben şu anda kilerdeydim. Ama bu nasıl olurdu? Annemin yardımıyla gözlerim yarı açık ayağa kalktım ve ona dayanarak yürümeye başladım. Bir yandan da deli gibi korkuyordum. Neyin içine düşmüştüm. Bu yaşadıklarım ne zaman bitecekti? Yatağımda uzanmış bugün ve öncesinde yaşadıklarımı düşünüyordum. Annem neden kilerde olduğumu sorduğunda bir eşyamı aradığımı, kilitli kalınca da korkup bayıldığım cevabını verdim. Diğer sorularına ise suskun kaldım. Gerçeği söyleyemezdim. Kafamdaki sorular azalacağı yerde gitgide artarken kendimi nasıl rahatlatabileceğimi düşünüyordum. En son yaşadıklarım beni çok yıpratmıştı. Her açıdan kendimi hiç iyi hissetmiyordum.
Evime gece yatmak için girerken şimdi tam tersini yapar olmuştum. Hiç gezmek ve eğlenmek istemiyordum. Tek başıma kalmak ve dinlenmek istiyordum. Boş zamanlarımı da aklıma gelen vesveselerle boğuşmakla geçirir olmuştum. Kardeşimden ödünç aldığım dizüstü bilgisayarını elime alarak yatağımın üzerine uzandım. Arama motoruna girerek paranormal olaylarla ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Okuduklarım gerçekten korkunçtu. Lakin çoğunun uydurma olduğu belliydi. Birden gözüm kara dediler olayı ve sinema filmi adına bir başlığa takıldı. Siteyi açıp yazıyı okumaya başladım. Okuduklarımla ne düşüneceğimi şaşırmıştım. İstemsiz olarak bilgisayarın faresini filmin linkinin üzerine getirerek 2 kere tıkladım. Saniyeler içinde açılan filme odaklanıp izlemeye başladım. Eğer bu belgesel filmde yaşananlar gerçekse kimse cinlerin varlığını inkar edemezdi. Zaten kutsal kitabımızda da sıkça adları geçmiyor muydu? O zaman biz insanlar neden bilimin arkasına sığınıp onların varlığını inkar ediyorduk? Filmin ortasına doğru korkum tavan yapmışken bir yandan da aklıma gelen vesveselerle savaşıyordum. Birden boynuma dolanan eller ve omzuma konulan öpücükle oturduğum yerde taşa döndüm. Bu kokuyu artık çok iyi tanıyordum. Bu koku kilerde burnuma nefesini veren varlığın kokusuydu. Korku biz topraktan yaratılan insanoğlunu güçlendiren, bazen de mümkün olmayacak kadar acizleştiren bir duyguydu bana göre. Ben bu duygunun tam ortasına mahsur kalmış biriydim sadece. Ensemdeki nefes boynuma belli belirsiz konulan öpücükler ve hırıltılardı. Bu beni amansız derin duyguya iten, kalbim sanki bir saattir hiç durmadan koşuyormuşum gibi atarken, saçlarımın dibinden süzülen ter damlalarının omuzuma ulaşamadan yok oluşu. Sen Çağlar'a aitsin Eftelya. Onun olana kadar peşindeyim. Kulaklarımdan yankılanan sesi damarlarımdaki kanımın her zerresinin buz tutmasına neden olurken, aklımdan geçeni yapmak istesem de bilmediğim bir güç tarafından engelleniyordum. Dua okumak için açılan dudaklarım kapanıp duruyor, ezbere bildiğim dualar birbirine karışıyordu. Ne olduğunu bilmediğim varlığın boynumdaki öpüşleri ve ısırışları sıklaşırken, annemin odamın kapısını çalması ve adımın seslenmesiyle arkamdaki varlık öpüşlerine son verip birden kayboldu. Bir an binlerce kez şükür ettim Rabbime. Sessiz dualarımı duydu diye. Annem kapıyı yavaşça açıp odamdan içeriye girdi. Meraklı gözlerle bana bakıp endişeli bir şekilde yanıma oturdu. Şu an hem gitmesini hem de yanımda kalmasını istiyordum. Eğer giderse o varlık yine geri gelebilirdi. Ama annem kalır da odamın ışığını açarsa boynumdaki var olduğunu hissettiğim izleri görebilirdi. Kızım iyi misin? İçime bir sıkıntı düştü. Gelip bakayım dedim. Sen niye terlemişsin bu kadar? Hem gecenin köründe bu bilgisayar niye açık? Yat bakayım hemen. Annem bilgisayarı dizlerimin üzerine alıp kapattı ve masamın üzerine koydu. Tam gidip ışığı açacakken uykumun geldiğini ve eğer ışığı açarsa dalamayacağımı söyleyip durdurdum. Alnıma konulan şefkatli bir öpücük biraz önceki o kötü duygularımdan arınmamı sağlamıştı. Ben de anneme sarıldıktan sonra annem odamdan gitmiş ve ben odamda yine yalnız kalmıştım. Artık yapmam gerekeni biliyordum. Hemen yatağımdan kalkıp koridoru kontrol ettikten sonra banyoya girdim. Abdestimi aldım ve odama geri döndüm. Elime aldığım Kur'an-ı Kerim'i en baştan okumaya başladım. Bu gece yine Rabbime sığınıyordum. Her zaman olduğu gibi ve olacağı gibi. Kulaklarıma ulaşan sabah ezanının sesiyle ruhum dinleniyordu ve anlatılmaz bir huzura eriyordum. Duamı bitirdikten sonra 3 defa öpüp alnımı değdirdiğim Kur'an-ı Kerim'i eski yerine yerleştirdim. Zaten namaz kılacakmış gibi giyindiğim için seccademi kıbleye çevirip niyet ettim. Allah rızası için sabah namazını kılmaya. Namazımı kıldıktan sonra yatağıma geri uzanmış, telefonumdaki mesajlarıma bakıyordum. Her zamanki gibi Çağlar yine bir sürü mesaj atmıştı. Gerçekliği hiçbir zaman olmayacak mesajlar. Sen benimsin Eftelya. Ne olursa olsun seni alacağım. Bir gün sen de beni seveceksin. Hele ki şu son mesajı çok sinirlenmeme neden olmuştu. Biriyle konuşmazsam çatlayacaktım. Aklıma üşüşen düşüncelerle hemen bu tür işlere meraklı olan arkadaşım aksini aramaya koyuldum. Daha sabahın 7'si olduğu için ilk denemem sorunsuz kalmıştı. Bir daha denediğimde uykulu bir ses kulaklarıma ulaştı. Alo, Eftelya. Kuzum günaydın. Kusura bakma seni bu saatte aramak istemezdim ama senden başka anlatacağım kimsem yok. Ne olur yardım et bana. Dur. Hemen geliyorum yanına. Ben annemin evindeyim Aksen. Ne olur hemen gel. Tamam kuzum. Yarım saate sendeyim. Telefonumu kapatıp derin bir nefes aldıktan sonra yatağımdan kalktım. Banyoya gidip işlerimi hallettim. Odama dönüp siyah bir eşofman altı ve beyaz bluzumu giydim. Üzerime hırkamı geçirip saçlarıma at kuyruğu yaptım ve odamdan çıktım. Mutfağa gidip her şey normalmiş gibi kahvaltı hazırlamaya başladım. Ta ki sucukları kızarttığım tavaya yumurtaları kırmak için döndüğüm zamana kadar. Gözlerime inanamasa halde karşımdaki manzaraya bakarken aklımın bana oyun oynaması için her şeyden çok ister olmuştum. Gözlerimi sıkı sıkıya kapatıp açma girişimlerinde de artık sonuçsuz kalıyordu. Midem iflas bayrağını çekmişken ben hemen lavaboya koşuyor hem de o görüntü aklımdan kazımak istiyordum. İstifra ederken bile aklımda hep o soru vardı. Tavaya kızarsın diye koyduğum sucuklar ne ara insan gözlerine dönüşmüştü. Biraz rahatlayıp elimi yüzümü yıkadıktan sonra koşarak mutfağa geri döndüm.
Şükürler olsun ki annem gelip sucukları kurtarmış, yumurtalarını kırıp yememiz için servis tabağına koymuştu. Kızım günaydın. Senin koşma sesine uyandım. Ne oldu? Günaydın annem. Birazdan akşam gelecek. Kahvaltı hazırlayayım dedim ama sucukların kokusu ağır geldi. Midem çok bulandı. Annem endişeyle yanıma gelip elini alnıma koydu. Ateşin de yok ama üşüttün galiba. Sıkıca giyinmiyorsun ki. Tamam annem, söz iyi bakacağım kendime. Ama önce oturayım. Gerçekten halim yok. Artık bir gram gücü olmayan vücudum sanki tonlarca ağırlıktaki bir et yığını gibiydi. Başımı masaya dayamıştım ki Aksen'in sesiyle yere kaldırdım. Sıkıca birbirimize sarılıp hal hatır sorduktan sonra hep birlikte kahvaltı yapmaya başladık. Annemin tüm ısrarlarına rağmen az yesem de karnımı doyurmuştum. Sucuklu yumurtayı midemin bulanması ve aklımdan çıkmayan o görüntüden dolayı yiyememiştim. Annem mutfağı toparlayacağını söylediğinde Aksen ile birlikte odama çıktık. İkimiz de sessizdik. Akşam benim hazır olup konuşmamı bekliyordu. Tüm cesaretimi toparlayıp bugüne kadar başıma gelen her şeyi anlatmaya başladım. İşte her şeyi sana anlattığım gibi Aksel. İnan bana ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Her kapının çağlara çıkması çok garip. Kimseye de anlatamadım. Çok korkuyorum. Ne olur yardım et. Aksel'in dizlerine başımı koymuş, anlatmayı bitirdikten sonra gözlerine bakmaya başlamıştım. Elleriyle saçlarımı okşarken sımsıcak bakışlarıyla gözlerimin içine bakıyordu. Sanki bir şeyler anlatmak istiyor ama anlatamıyormuş gibi bir hali vardı. Şşş, sakin ol ya. Bir yolunu bulacağız ama önce senden bir söz istiyorum. Ne olursa olsun yarını bırakmayacaksın. Ne olursa olsun gücünün son damlasına kadar savaşacaksın. Dediklerinden hiçbir şey anlamamıştım. Ben neden savaşacaktım? Daha da önemlisi kiminle savaşacaktım? Bu sorularımın cevabını öğrenmek için tek bir soru sordum. Alacağım cevaptan ise çok korkuyordum. Aksen ben kiminle savaşacağım? Neden güçlü olmalıyım? Hiçbir şey anlamadım. Aksen titrek bir nefes alıp gözlerimin içine baktığı gibi tekrar gözlerini kaçırdı ve sesli bir şekilde yutkundu. Sonra da ağzından çıkan kelimelerle ürpermeme engel olamadım. Bana söyledikleri cehennemim olacaktı. Cinlerle Eftelya, cinlerle savaşacaksın. Aksen birkaç açıklama yaptıktan sonra konuyu kapatmamızı, başka bir zaman devam edeceğimizi söyledi. Şimdi ise dışarıya çıkmamız için ısrar ediyordu. Sonunda dayanamayıp hazırlandım. Birlikte dışarıya çıktık. İlk önce bir komedi filmine girdik. Ardından da saatlerce süren bir alışveriş yaptık. Saat akşam 8'e doğru vedalaşıp ayrıldık. Ben de annemin evinin yolunu tuttum. Bir süre kendi evime adım atmayacaktım. Yoldan bir taksi çevirip bindim ve evin adresini söyleyip başımı cama yasladım. Gözüm yoldayken aklım bu sabah konuştuklarımızdaydı. Kahkahalar atarak izlediğim korku filminde yaşanan olayların başıma gelebilecek olma düşüncesi tüylerimi ürpertiyordu. Sabah konuştuğumuz gibi iyi bir hocaya gidecektik ama önce Aksen'in gidip hocayla konuşması lazımdı. Araba asfalt yoldan hafif taşlı yola girince annemlerin evinin olduğu mağaraya geldiğimizi anladım. Annemin evi gözükünce cüzdanımı çıkardım. Araba durup taksici ücreti söyleyince parayı çıkarıp eline verdim ve taksiden indim. Evin bahçesine adım atacağım sırada büyük bir aracın çaprazımızdaki boş evin önüne yaklaştığını gördüm. Aklım durma, gir eve derken içimden bir ses kalmamı söylüyordu. Kendi içimde gitme kalma savaşı verirken yanıma gelen adamı görmemiştim. Fark ettiğim zamanlar artık çok geçti. Çoktan çığlığı basmıştım. Hemen elini ağzıma koyup beni sakinleştirmeye çalıştı. Lütfen sessiz olur musunuz? Ben ve ailem buraya yere taşındık. Adım alın. Size bir zarar verecek değilim. Sadece sizi görünce gelip tanışmak istedim. Duyduklarımla rahatlamış şekilde ilk öceliğini ağzımdan çekmesi için elimi ittirmiş, daha sonra da derin nefesler almaya başlamıştım. Son yaşadıklarım korku nedir bilmeyen beni, korkaklar trajikisi haline getirmişti. Biraz rahatladıktan sonra nihayet konuşmaya akıl edebildim. Mahcupça gülümseyip elimi uzattım ve kendimi tanıtmaya başladım. Merhaba, ben Eftelya. Çaprazınızdaki evde oturuyorum. Kusura bakmayın. Akşamın bu saatinde birden karşıma çıktığınız için korktum. Çok özür dilerim. Sizi korkutmak istemezdim. Ben de Anıl, tanıştığımızda çok memnun oldum dedi. Başımı onaylar anlamda sallayıp gülümsedim. Gözlerine dikkatlice baktığımda gecenin karanlığına inat, zümrüt yeşili gözlerini gördüm. Yüzündeki kirli sakalı ve fit vücudu ile gerçekten kızların dikkatini çekebiliyordu ama benim bu taraklarda bezim yoktu. Hele ki bu son zamanlarda iyice soğumuştum. Onu ne kadar inceledim bilmiyorum ama gözleriyle gözlerim buluştuğunda ancak kendimi toparlayabildim. Yüzünde hafiften bir şapkın gülüşle bana veda edip ailesinin olduğunu düşündüğüm insanların yanına doğru ilerledi. Ben de evime doğru giderken aklım yeşil gözlerde kalmıştı. Eve girdiğimde babam, annem ve kardeşimi salonda televizyon izlerken buldum. Elimdeki poşetleri bırakmadan babama kocaman sarıldım ve annem ve kardeşime öpücük atıp odama doğru yol aldım. Bir an önce duş alıp yatmak istiyordum. Odamdan içeriye girdiğimde elimdeki poşetleri pencerenin kenarındaki küçük sehpanın üzerine bıraktım. Banyo için gereken eşyalarımı yanıma alıp besmele banyoya girdim. Üzerimdeki kıyafetlerimi çıkardım ve sıcak su ile duş almaya başladım.
Banyo yaparken bile dua ediyordum. Elime aldığım kokusuz şampuanı bile saçlarımı köpürtmeye başladım. Bir yandan da kendimle konuşuyor, korkmamam için telkinlerde bulunuyordum. Çünkü gözlerimi kapattığım anda içimde bir korku peydahlanıyordu. Sanki birisi beni izliyor gibiydi. Yüzümü suya tuttum, bir an önce köpükten arınmasını istiyordum. Gözlerimi açmak için ellerimle göz kapaklarımı ovaladım. Birden suyun ısısı değişmeye başladı. Aniden buz gibi akan su bir dakika sonra soğuk sudan kaynar suya dönünce hala temizlenemeyen yüzümü boş verip küvetten çıkmaya çalıştım. Vücuduma değen her ıslak su damlası derimin daha da çok yanmasına neden oluyordu. Ve her geçen saniye daha da katlanılmaz oluyordu. Küvetten çıkmayı başaramayınca el yardımıyla bulduğum çeşmeyi soğuk su tarafına çevirdim. Canım çok acıyordu. Hastaneye gitmem gerekebilirdi. Suyun ısısı normale dönünce basıncını biraz daha arttırıp yüzümü, saçlarımı ve vücudumu hızla doğruladım. Tam küvetten çıkacakken ne olduğunu anlamadan ayağım kaydı ve hızla küvetin içine düştüm. Üzerime çöken ağırlık kemiklerimi kıracakmışçasına canımı yakmaya başladı. Kalkmak istesem de kalkamıyordum. Ağzımı oynatamıyordum. Rabbime içimden dua etmekten başka bir çarem yoktu. Su yeniden kaynar derecede sıcağa dönerken artık acıdan gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Hıçkırarak ağlıyor, bu lanet olası banyodan çıkmak istiyordum. Aksinin anlattıklarından sonra bana bunları yapanların cin olduğunu bildiğim için korkum gittikçe katlanıyordu. Korkudan beslendiklerini bilmeme rağmen elimde değildi. İçimden bildiğim tüm dualar ediyorken yavaşça üzerimden kalkan baskı ve normal ısıya gelen su ile rahat bir nefes alıp verdim. Vücudumda derman kalmasa da son bir gayretle küvetten çıkıp bornozumu giyindim ve hızla odama geri döndüm. Mesmeye çekerek üstümü giyindim. Saçlarımı bile kurutmadan laptopu dizlerimin üzerine koyup arama motoruna girdim. Cinlerin musallat olduğunun belirtilerini bilmem lazımdı. Birçok sitede girip araştırma yapmaya başladım. En son bulduğum sitede her şey ayrıntısıyla yazıyordu. Üstelik bir de test yapıyorlardı. Heyecanla testi başlattım ve okuduğum sorulardan sonra evet ya da hayır butonlarından birini işaretliyordum. Cin musallatı belirtileri. Cin bedeninin tamamına girebilir. Bedende ağrı, sancı, titreme, bayılma, çığlık atma, ellerini gözlerine kapatma vesaire oluşturabilir. Cin bedenin herhangi bir uzvuna da girebilir. Özellikle beyni tercih ederler. Tıbbın çare bulamadığı durumlarda cin rahatsızlığı üzerinde durulur. Cin musallatına maruz kalan kişilerde garip hareketler, belirgin olarak ellerde ve vücudunda aşırı kasılmalar, ellerde ayaklarda yanmalar, çene kilitlenmesi, halsiz bir şekilde sürekli yatma isteği, aşırı şekilde insanüstü bir güç birikimi, anlaşılmayan konuşmalar, gece anahtarı olmayan kapıları açarak dışarıya çıkabilme gibi inanılmaz güçler gözlemlenebilir. Bu tür durumlarda kişinin maruz kaldığı durumlardan bir an önce kurtulması ve ferah ermesi gerekir. Şimdi yapacağınız test ile musallatın var mı yok mu anlayabilirsiniz. Sorular 1. Korkulu rüyalar görüyor musunuz? Evet. Yüksek bir yerden düşüyormuş hissine kapılıyor musunuz? Evet. Derin bir suda boğulduğunu rüya aleminde gördüğünüz oluyor mu? Hayır. Rüya aleminde bilmediğin bir yerde yırtıcı hayvanların saldırısına uğradığınızı görüyor musunuz? Evet. Issız yerlerde dolaşırken tuhaf sesler duyduğunuz oluyor mu? Hayır. Herhangi bir bilinmeyen ses sizi adınıza çağırıyor mu? O sesin kimin sesi olduğunu çıkaramadığınız anlar oluyor mu? Evet. Vücudunuzun herhangi bir yerinde karıncalanma hissi var mı? Hayır. Yalnız kalmayı, banyoda veya tuvalette uzun süre kalmayı seviyor musunuz? Evet. Yıkanırken yani banyo yaparken biriyle konuşma ihtiyacı duyuyor musunuz? Evet. Yüzünüzü sabunlu suyla yıkarken birisinin sizi seyrettiği hissine kapılarak yüzünüzdeki sabundan hemen kurtulmak istiyor musunuz? Evet. Bazen banyodan hızla dışarı çıkmak istediğiniz anlar oluyor mu? Evet. Özellikle gecenin geç saatlerinde yürürken birilerinin peşinizden geldiği duygusuna kapılıyor musunuz? Evet. Gözlerinizi kapattığınız zaman karanlıkta bir göz belirip sana bakıyor ve giderek yaklaşıyor mu? Evet. Çevrende pis bir koku duyuyor musun? Evet. Uyurken rüya aleminde saldıran birisi oluyor mu? Yorganın hareket ettiğini hissediyor musunuz? Evet. Yalnız kalmayı seviyor musunuz? Ve özellikle odanızda tek başınıza uyumaktan hoşlanıyor musunuz? Bu esnada yanınızda biri yatmaya geldiği zaman korkuyla uyanıp kaçmaya teşebbüs ettiğiniz anlar oluyor mu? Evet. Rüya aleminde kedi, köpek, yılan ve pis kılıklı insanlar görüyor musunuz? Evet. Karanlık korkunuz oluyor mu? Evet. Eşler arasında soğukluk, tiksinti ve iğrençlik oluyor mu? Hayır. Uykuda kendisiyle cinsel ilişki kuran veya kurmak isteyen birisi görüyor musunuz? Hayır. Uykuda kendinizi kabristan ortamında, pis yerlerde, korkunç yerlerde görüyor musunuz? Hayır. Çizgiye benzer garip şeyler görüyor musunuz? Hayır. Uykuda sık sık boşalma oluyor musunuz? Hayır. Uykuda dişlerini sıkmak, ağlamak, çığlık atmak gibi haller yaşıyor musunuz? Evet. Rüyada kan veya su gölü üzerinde yürüdüğünüz oluyor mu? Evet. İbadet, zikir ve Kur'an okumada zorlanıyor musunuz? Hayır. Söz ve hareketlerde ani dengesizlikler var mı? Evet. Sara nöbeti yaşanıyor mu? Hayır.
Vücutta tıbbi olmayan iç sıkıntısı, halsizlik ve hüzün var mı? Evet. Vücudunuzdaki herhangi bir organ kasılıyor, titriyor veya uyuşuyor mu? Tıbbi olmayan. Evet. Göğüste daralma, nefes alma zorluğu çekiyor musunuz? Bu daralma kulaklıkla Kur'an okurken artarsa. Hayır. Vücudunda bir şeylerin gezdiğini hissediyor musun? Evet. Kenar uçlarında ağrı ve sancılar var mı? Omuz, hafıza gerisi, sırtın sonu. Evet. Sebepsiz yere şiddetle ağlıyor, gülüyor veya sinirleniyor musunuz? Evet. Saçlarınız aşırı dökülüyor mu? Özellikle kadınlarda. Hayır. Kadınlar için adet kanamasında dengesizlikler yaşıyor musunuz? Tıbbi olmayan. Hayır. Tıbben çocuklarının olmaması için hiçbir sebep bulunmaması, sebepsiz kısırlık. Hayır. Sebepsiz baş ağrılarınız var mı? Evet. Beyin yorgunluğu, başında ağırlık veya tabakalarda oluşturduğunuzu hissediyor musunuz? Evet. Unutkanlığınız var mı? Evet. Tembellik haliniz var mı? Evet. Aniden eşinizden, çocuklarınızdan ve evden nefret edip veya sıkılıyor musunuz? Hayır. Test bitmiştir. Eğer evet'i çok işaretlediyseniz lütfen güvenilir bir hocaya başvurunuz. Cin musallatınızın olması ihtimali yüksek. Eğer hayır işaretlediyseniz korkulacak bir durum yok. Sakin olabilirsiniz. Testi bitirdikten sonra işaretlediklerimi saymaya başladım. 27 adet evet, 16 adet hayır vardı. Sonucun verdiği korkuyla laptopu hızla kapatıp yatağımın yanına yere koydum. Ben yaşadıklarımdan değil, yaşayabileceklerimden korkuyordum. Senin pozisyonunu alarak yatağıma iyice sindim. Bahar aylarında olmamıza karşın annemin evinde bulunduğu yer yüksek rakımlı olduğu için havalar akşamları serindi. Yorganı her yerime sarmalamıştım. Sanki beni bütün kötülüklerden koruyabilecek güce sahipti. Hani küçükken yatağa girdiğimizde her yerimizi kapatır ve kendimizi güvende hissederdik ya. İşte o his şu an tüm ruhumu sarmalamıştı. Bu pozisyonumu hiç bozmadan yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra sıkılmıştım. Ben sıkılınca genelde ders çalışırdım. Size her açıdan garip bir kız olduğumu daha önce söylemiş miydim? Hem dikkatimi dağıtmama da iyi gelebilirdi. Sıcacık yorganımdan ayrılıp masa lambamı yaktım ve ceketime sarılarak çalışma masama oturdum. Finaller yaklaşmak üzereydi. En zorlandığım dersin kitabını önüme aldım ve en baş üniteden başlayıp çalışmaya başladım. Çalışmaya o kadar dalmıştım ki sabah ezanını okuyan hocanın sesini duyunca yerimden sıçradım. Kitabı kapatıp parmağım ile damağımı kaldırdım ve masamın üzerindeki suyu içtim. Korkarak banyoya gidip abdestimi aldım ve namaz için uygun kıyafetlerimi giyinerek seccademi kıbleye doğru serdim. Tam niyet edip namaza başlayacakken göğsümde hissettiğim ağrı ile nefes alamadım ve dizlerimin üzerine çöktüm. Başörtümü ve hırkamı çıkarıp emekleyerek yatağıma doğru ilerledim. Sırt üstü uzanarak derin derin nefesler almaya başladım. Bir süre sonra da gözlerim kapandı.